Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Bu akşam sizlerle biraz değişik bir açılım olacak. Nasıl? Sizinle ilgili gizlediği duygular, düşünceler ama şu anı merak ediyoruz biz, tamam mı arkadaşlar? Yani şu an neler düşünüyor sizinle ilgili? Neyi saklıyor, neyi gizliyor, neyi söylemek istemiyor, kendi içinde neleri yaşıyor olabilir? Yani onun sır gibi sakladığı, belki de kendinden bile gizlediği duyguları ve düşünceleri açığa çıkarmaya çalışacağız. Umarım hepinizin en yüksek hayrına olur. Evet, hepiniz şimdi niyetlerinizi alın arkadaşlar. Ses nasıl bu arada? Siz de hoş geldiniz. Şu yazdıklarınıza bakıyorum şu an. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar tekrar. Evet, okuyorum yazdıklarınıza bakıyorum bir yandan. Ne demiş Gözdecan? Demiş ki açılım abone olanlara ve beğeni yapanlara yani İç Ses ailesine niyet alındı ve aynen öyle ve öyle de oldu diyoruz. Niyetimize İç Ses ailemizi alarak açılımımıza başlıyoruz. Evet, hadi bakalım. Ben bu sıralar videolarda hani biraz duraksadım ama Ramazan arkadaşlar yani kusura bakmayın bana yazıyorsunuz ediyorsunuz ama yani yapamıyorum ne yapayım? Böyle bir uyku hali, o sersemlik bir değişik yani arkadaşlar. Onun için affola. Şimdi önce bir enerjisine bakacağız. Bir bakalım enerjisine de sonra kartlarını açarız değil mi? Bu sefer enerjiyi şöyle şu kartlardan alacağım bir dakika. Ama nasıl enerji biliyor musunuz? Size olan enerjisini alacağım. Şu anda hani anda sizinle ilgili hani size olan enerjisi nasılmış bir bakalım ona. Zamansız zamana niyetimi alıyorum arkadaşlar ve en yüksek hayrınıza olmasını diliyorum ve aynı zamanda sizlere en gerçek en doğru bilgiyi aktarmaya niyet ediyorum. Hadi bakalım. Şuradan şu anda size olan enerjisini istiyoruz. Ateş yedilisi. Bu neymiş? İmparatoriçe dedi. Vay vay vay. Toprak kraliçesi dedi. Her türlü şey görüyor sizi ya. Güzel yani. Şu andaki enerjisi size. Ay ben yine de dayanamayacağım. Yeşillerden de bir tane alacağım enerjisine. Ay Zafer. Ay size ne diyeyim? Müjdemi isterim dermişim. Evet. Yani size olan enerji yüksek arkadaşlar. Evet. Şimdi ne diyormuş malum kişi anlık enerjisinde ateş yedilisiyle bakın sizler de okuyabilirsiniz. İnançlarını ve kararlarını savun, kendini savun, gireceğin savaşları akıllıca seç. Sizle bir savaşa gireceğinin de farkında yani. Evet. Öyle. Öyle demek lazım ona. Yani normal değil mi? Orada da zaferi ver ya. Bir şey kazanmak istiyor. Şimdi arkadaşlar yani evet bir mücadeleden bahsediyor. Size olan enerjisinde şu andaki enerjiyi alıyoruz yalnız. Ve sizinle ilgili tamamen sizinle ilgili bugünkü açılımımız. Aklınızdaki kişi ya da ex partnerinizin sizinle ilgili enerjisine bakıyoruz şu an. Ne dedi? Şu anki durumunu, hani, size karşı bir yükselişte arkadaşlar bu kişi de. Hatta şu an, hani, size karşı, hani, bir mücadele etmesi gerektiğini biliyor. Ondan sonra, ama burada siz de ona galiba bir meydan okuma yapıyorsunuz arkadaşlar, ondan da bahsediyor. Hani, ya umurunuzda değil ya gerçekten bir meydan okuma yapıyorsunuz ya da eskisi gibi olmayabilirsiniz bu kişiye karşı. Bu da onun farkında. Pardon. Sonra hatta sizinle böyle açık havada vakit geçirmek isteyebilir. Ondan sonra, zaten burada bir bolluk enerjisi var, ve, eee, ya, sizi sevdiğini söylüyor bu net.
Yani duygusal ve fiziksel her türlü arkadaşlar size olan sevgisinden bahsediyor. Sanki siz yani bu kişiye her açıdan iyi gelmişsiniz arkadaşlar. Yani burada bazılarınız var ki hani maddi manevi diyeceğim artık her türlü bu kişiye iyi gelmiş olabilirsiniz. Ya da işte bu kişiye gerçekten sizin enerjinizle hani maddi anlamda da hayatına bir bolluk gelmiş olabilir. Kişi bunların da farkında ama sizin onun, yani, her türlü ihtiyacınıza, cevap veren bir kişi olduğunuzu da söylüyor. Aslında siz çok anaç davranmış olabilirsiniz bu kişiye. Beyler siz de öyle, yani, hani, o, şey tavrıyla, hani, çok, hani, size de, hani, babacan mı diyelim, öyle mi olur, öyle mi denir? Ama, yani, o şey enerjiyle, hani, koruma enerjisiyle mi, yani, sahiplenme enerjisiyle diyeyim, yani, o şekilde yaklaşmış olabilirsiniz bu kişiye. Ondan sonra, ama diyorum ya, size karşı ne diyor? Sizin, işte, sizinle aslında çok güzel, yani, hayatın tadını çıkarabileceğini düşünüyor ki güzel vakitler de geçirmiş olabilirsiniz bu kişiyle, onları düşünüyor. Yani, birlikte vakit geçirdiyseniz, güzel vakitler geçirdiğiniz zamanları düşünüyor arkadaşlar. Özellikle sizin bununla özel bir anınız olabilir bu. Hani, sizin de unutamadığınız, onun da onun belki de unuttuğunu sandığınız ama aslında onun da unutmadığı. Birlikte bir şeylere ve sanki böyle birtakım başarılara da imza atmış olabilirsiniz. Ya, güzel veriyor arkadaşlar. Yani sizinle ilgili bu kişinin enerjisi, hani, sizin tahmin ettiğinizden, kapımı çalıyor dedim. Sizin tahmin ettiğinizden çok daha yüksek arkadaşlar. Yani, yükselişe geçmiş. Evet. Her türlü, o çok yüksek enerjilerden bahsediyor zaten sizinle ilgili. Sizin, hani, onu anlayan belki de tek insan olduğunuzu, ya, siz herkesi anlıyormuşsunuz. Yani, başkalarını böyle anlayan, onlara yardımcı olmaya çalışan, hani, samimiyetinizden bahsediyor, zekânızdan bahsediyor. Hatta zekânızla, onun hayatındaki bile, yani, her türlü sorunu kolayca çözmesine yardım etmiş olabilirsiniz bu kişinin. Bencil değilmişsiniz ama aile odaklı diyor, duygulu diyor sizin için. Ondan sonra para konusunda da, zeki olduğunuz ya da, işte, para kontrolünü yapabilen, iyi idare edebilen birisi. Bunun yanı sıra da çok mütevazı olduğunuzu düşünüyor, ve hayattaki, hani, güzellikleri de seviyormuşsunuz. Sizi, ne denir ona, hani, yani, güzel şeylerden zevk almayı biliyormuşsunuz arkadaşlar ve sizinle birlikte vakit geçirmenin de keyifli, hani, olduğundan bahsediyor ama ortak anınız var. Yani, burada birçoğunuzun 2 tarafın da unutamadığı bir anı var. Hani, böyle, birlikte ya kıskançlık da olabilir bu, bir şey var. Yani, o an belki onun hoşlanmadığı bir durum ama şimdi, özlem duyduğu bir durumdan bahsediyor. Ha, belki, hani, önceden, hani, eksinizse bu kişi, önceden bu durumu şey olarak da görmüş olabilir, hani, kıskançlık ya da, işte, "Ya, sen niye böyle yapıyorsun?" gibi dediği durum şu an onun için bir özlem konusu arkadaşlar. Ya, öyle özlerler işte, öyle özletirler, değil mi? Ama ne diyor burada? Yani, büyük bir mücadele, zafer kartı nedir? Neyi veriyordu? Hani, zafere gelmek için ne yapmak gerekir arkadaşlar? Bir savaştan çıkmak gerekiyor, değil mi? Siz de, yani, bir savaştan çıkmış olabilirsiniz. Ondan sonra bunun için de tabii büyük bir çaba da gerekiyor. Ondan sonra, yani, sizin, her türlü hayatınızda hem ruhunuzu hem bedeninizi çok dengeli bir şekilde kullandığınızı, alacağınız ya da aldığınız siz ondan cesurmuşsunuz ama. Yani, aldığınız kararların arkasında durabilen insanlar olduğunuzdan bahsediyor. Siz ondan daha cesursunuz arkadaşlar. Bu net kişi söylüyor, ben söylemiyorum. Ben onun yalancısıyım arkadaşlar. O diyor ki o benden daha cesaretli. Ondan sonra, ve sizin tabii ona göre daha bir, hani, dik duruşunuz varmış. Öyle diyor. Daha kararlı, daha net, daha,
cesaretlisiniz. Hani onunla ilgili konularda da olabilir. İlişkiyle ilgili konularda da olabilir. Anlatabildim mi? Siz daha şeysiniz. Evet. Enerjisi böyleymiş. Bakmadan da geçemedim enerjisine. Bak merak ettik. Nasıl güzel verdi. Ateş yedilisi, imparatoriçe, toprak kraliçesi. Her taraftan size böyle haykırıyor bu. Yürüyor dermişim. Ama ne yapıyoruz? Öyle hemen yelkenleri indirmiyoruz, değil mi? Birazcık uğraşsınlar, çabalasınlar arkadaşlar. Şimdi korkmayın yani bazen şimdi birçok kişinin ki döndü onlara söylüyorum özellikle. Yani korkmayın. Gider diye. Giden zaten gidiyor. İşte önceden de öyle yaptığınız için gitti zaten. Giderse gitsin deyin. Nasıl olsa gitmedi mi? Alıştınız diyeceğim. Şimdi kızacaksınız bana. Bırakın. O zorlansın. Siz değil. Evet, şimdi gelelim sırlarına bakalım. Şimdi biz burada şeyi verdi. Enerjisi, zaten enerji neyse odur. Ben hep onu bilir, onu söylerim. Kart yine elim çift taraflıya gidiyor ya. Ya alacağım çift taraflıyı. Ne yapayım? Hadi bakalım. Hadi bakalım. O zaman ne kadar doğru söylüyorsun demişsiniz. Söylüyorum da bazen anlamıyorlar böyle söyleyince hani bana böyle şey yapıyorlar. Sitem ediyorlar ama onları da anlıyorum ben. Ama işte yanlış yaptığınız yanlış. Maalesef ki o yanlışlarla işte siz de burada büyüyorsunuz arkadaşlar. Bunların öğreniyorsunuz. Bu yaptığınız yanlışların, hataların farkına varıyorsunuz. Çünkü hep diyoruz ya her şey enerjiden ibaret diye. Siz işte o dengeleri bozmuşsunuz maalesef ki. Hep diyorum ya fazla değer soytarıyı kral eder. Ederinden fazla değer soytarıyı kral eder. Aynen de öyle. Onun için yapmayın. Hadi şimdi çift taraflı geldi elime ne yapayım? Belki diyeceksiniz yine bir çift taraflı kartlar. Bir tane daha alırım yanına ama bunlar çok güzel anlatıyor arkadaşlar ya. Düştü. Yapacak bir şey yok. Birinci kart. İkinciye iki tane birden verdi. Şöyle yapalım. Neyse olsun öyle. 3. Şöyle koyalım. Ay. 4. 5. 6. 7'ye çift düştü. 8. 9'u düşürmüyorum çünkü biliyorsunuz ki o 9 numaralı kart hani büyük arkanadan geliyorsa size sırrını hani söylüyor demektir diyoruz ya. O nedenle ona düşürmüyorum. En son düşüreceğim. Evet. Şimdi şuraya şunlardan da alalım mı? Bunlar da minik ya. Buraya sığar. Şöyle alalım. Ay hep kupalar geliyor. Yükselişte yükselişte. Merak etmeyin. 6, 7 ve 8. 9. kartı almıyoruz arkadaşlar. Tamam mı? 9 en son. Onu başka desteden düşüreceğim. Şimdi hadi başlayalım. O zaman çok heyecanlı. Ay, şimdi ilk kart, birinci kartımız burası. Neymiş? Değnek üçlüsüyle kupa ikilisi gelmiş arkadaşlar. İkisi de muhteşem kartlar. İlk kartta bize neyi anlatıyordu? Destekleyen durumu, tamam mı? Yani ne destekliyor ya da ne engelliyor? Şimdi bu engel de olabilir. Bu kişi çünkü hani biliyorsunuz ki ben hep size açıklıyorum böyle kartları da kupa ikilisi İskambil'de ne der bize? Nişanlanmış olabilir, evlenmiş olabilir der. Ondan sonra ya da işte
Bunun gibi bir durum da olabilir ya da, işte, bir partner de hayatına almış olabilir arkadaşlar. Aranıza böyle bir durum girmiş olabilir. İlişkinizi böyle bir durum sebebiyle, hani, önü kesilmiş de olabilir ama burada zaten üçüncü kişilerin girişini bangır bangır verdi. Şurada arkadaşlar altta kesen durumda bangır bangır. Maalesef ki, ilişkiyi kesen durumda üçüncü kişilerin dâhil olmasını zaten anlatıyor bize. Şimdi bakalım, diyor ki sizinle ilgili, evet, sizinle aslında, ilk başlarda olabilir bu. Çok, gerçekten ciddi anlamda, hani, büyük düşünmüş. Anlatabiliyor muyum? Hani, öyle şey yapmamış. Belki de, siz şey düşünebilirsiniz, hani, yok, hani, beni sevmedi ya da, işte, şöyle yaptı, böyle yaptı. Hayır, öyle değil. Gerçekten sizinle ilgili pozitif düşüncelere sahipmiş ama diyor ki bu ilişkide diyor çok fazla sizin çaba sarf ettiğinizi, hatta onu beklemiş olabilirsiniz ya da, eee, çok fazla çaba sarf etmiş olabilirsiniz. Bu durumda da diyor beni, hani, onun sanki egosunu biraz yükseltmesine sebep olmuşsunuz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, bu kişinin bir ortak ya da çok yakın bir arkadaşı mı var? Şimdi ay girdi yine Pelinsel araya. Neyse, girmesin diyorum. Ya, böyle bir durum söz konusu burada. Ay, söyleyeceğim, dayanamayacağım. Yani, bir ortak olabilir ya da öyle mi hitap ediyor birisine ya da, işte, şey, çok yakın bir arkadaş olabilir. Hani, bu da girmiş olabilir araya arkadaşlar. Evet, bu da girmiş olabilir. Yani, maalesef öyle. Onun sözüne inanmış çünkü o kişinin sözüne, inandığından bahsediyor. Hani, bir destek olarak, görmüş arkadaşlar bu kişiyi. Yani, ona, destek olduğunu düşünmüş olabilir. Yani, saçma sapan ama öyle arkadaşlar. Sonra, devam edelim kesen durumda. Ya, şimdi evet, dediğim gibi, hani, sizinle ilgili gerçekten başlarda pozitifmiş her şey, gayet güzel diyor. Ondan sonra ama, hatta birlikte çok iyiymişsiniz, çok kendini, güçlü hissetmiş ama burada bir kadersellik var arkadaşlar. O da bunun farkında. Yani sizin karşılaşmanızın bir tesadüf olmadığını o da biliyor. Evet. Ama bir barışma isteği var. Yani bir barışma isteği çünkü sizin yanınızda kendisini çok, güvende hissediyor ama sadakatle ilgili bir problem olduğundan ve, bu ilişkinizin, hani, bir anda çöküşünü anlatıyor maalesef. Ama barışma isteği var. Eğer bu kişiyle birlikteyseniz de, işte, hani, kötüye giden bir süreciniz varsa arkadaşlar, onda da, yani, tekrar yeniden, hani, o yükselişe geçecek. Hani, yeniden o çünkü enerjiler çok yüksek size karşı. Hani, yaptığı hataların da farkında kişi burada. Yani, anlık enerjide, hani, bir şeylerin farkında olun. Ha, bu neye bakıyoruz biz? Hani, sırlar. Bunu belki size belli etmemiş olabilir ya da siz şu anda onu görmüyorsanız da, hani, bu durumu saklıyor, gizliyor olabilir ya da, işte, hayatını çok güzelmiş gibi lanse ediyor olabilir ama öyle değil, aklındasınız. Hatta sizinle tekrar, işte, o birlikte olduğunuz günlerin hayalinden bahsediyor. Ya, burada birlikte diyorum ya, birtakım şeylerde çok takıntı var. Mesela, hani, ne dedim, birlikte bir anınız olabilir ama ciddi böyle bir yere, bir şeye gidilmiş, yani, birlikte bir yerlere gitmiş olabilirsiniz. Ne bileyim, bir şey paylaşmış olabilirsiniz. Bu durumu yani, unutamıyor arkadaşlar. Ve artık, şey istiyor ama, işte, sadakatle ilgili problemden bahsediyor. Burada bir, işte, sizi nasıl ikna edecek konusu, var arkadaşlar. Yani, burada sizi nasıl ikna edecek? Çünkü sadakatle ilgili bir problem, yaşatmış bu kişi size şimdi, yani. Evet, yani. Maalesef bir de ne diyor? Kesen durumda, ah, şu kesen durumlar var yok mu? Diyor ki, yani, üçüncü kişiler yine maalesef
Ay, ne zor bir şey. Yani, sevgiyi, ne bileyim, insan sevdiğini paylaşamaz ya. Burada, işte, sıkıntılı durumlar yaşanmış olabilir. Yani, bu, hani, sevdiğinizi kimseyle paylaşamazsınız ki. Yeri gelir anneyle bile paylaşılmıyor. Haksız mıyım ama? Yani, bu tabii ki, hani, aileden birisi de olabilir sizin için ama, yani, arkadaşlar, karşınızdaki kişi ne diyor? Siz ona temiz duygularla yaklaşmışsınız. Hatta ona tavsiyeler vermişsiniz. Ondan sonra dikkat etmesi gerektiği konusunda. O da tabii ki ne yapmış? Erdemsiz bir takım tavırlar sergilemiş. Bu arada bazılarınızda burada şey var arkadaşlar, iftiraya uğrayanlar bile var yani. Hani, ama onların tarafından ya da yani bu şu an dinlediğiniz kişinin tarafından gelen iftira ya da çevresinden gelen iftira olabilir ya da, işte, dedikodu olabilir. Anlatabildim mi bilmiyorum ama, o biraz erdemsizce davranmış. Hatta bu ilişkinin uyumsuz olduğunu düşünmüş ya da söylemiş arkadaşlar. Yani ya da sizin, işte, birlikteliğinizin, uygun olmadığını düşünmüş. Birtakım çünkü şey veriyor, yani, ama, eee, sadakatle ilgili, işte, diyorum ya, bir sadakat problemi var ama, eee, ya, siz ona çok şey davranmışsınız, bilmiyorum da, çok, hani, egosunu yükseltmişsiniz. İşte, ederinden fazla değer. Anladınız siz. Aynen onu yapmışsınız. Burada sizin onunlayken şu birlikte olduğunuz dönemde yasalarla ilgili birtakım bir şeyler de olmuş olabilir. Ya onun hayatında ya sizin hayatınızda ya da hayatınızla ilgili kendinizi iyi hissetmediğiniz yasal mektuplar, boşanma olabilir, ne bileyim, yani, ya da mahkemelik başka bir konu olabilir, bir şeyler olabilir arkadaşlar. Bunlar da düşünülüyor. Sanki biraz da sanki diyor, hani, kendisi de sebep, olmuş olabilir bu duruma. Bundan bahsediyor ya da sizinle ilgili mi? Birlikte mi yasal durum? Yani bir yasal kolektif arkadaşlar. O yüzden, yani, bunu nasıl anlatsam bilmiyorum. Ondan sonra, yani, sizin öyle bir döneminiz, durumunuz olmuş olabilir. Şey, boş şeyler peşinde koşmuş bu kişi, bu kadar. Yani boş, boş. Yani, arkadaşlar, beyler sizin için de nasıl veriyor biliyor musunuz? Yani karşınızdaki kadın, yani sadakatsiz bir kadın olarak. Yani o da kendini öyle görüyor. Anlatabildim mi? Yani burada kadın enerjisi olarak, hani, şimdi beyler için farklı. Kendisini öyle görüyor. Yani sadakatsizlik yaptığını düşünüyor. Kızlar sizin için de sizinki düşünüyor. Diyor ki ben diyor ona çok sadakatsizlik yaptım diyor. Hani ne diyeyim erdemsiz davranışlarından bahsediyor ve sizinle ilgili de tabii ki size yaptığı erdemsizliklerden de bahsediyor ama bilinçaltı da sürekli ona sizi hatırlatıyor. Yani bilinçaltından da sizi çıkaramıyordu. Ya, çıkaramıyor yani. İstese de çıkaramıyor. İşte kesen durumda bu neyse üçüncü kişilermiş kesen durum. Peki, şimdi bakalım. Şu anda onun hissettiği etki, tamam mı? O neresi? Üçüncü kart, şurası. Yani şu anda arkadaşlar. Hani, onun sizinle ilgili hissettiği o duygu, düşünce bakalım neyi verdi, neyi söyledi, ne kadarını söyledi, değil mi? Orada da ne demiş? Değnek dokuzlusu. Başka bir şey dese şaşardım. Yani, eee, arkadaşlar, yani, burada tabii ki kendisini size karşı çok fazla geri çekmiş olabilir bu kişi. Ondan sonra çok fazla, hani, uzak durmuş olabilir sizden. Yani, sizi bir tehdit olarak dahi görmüş olabilir. Yani, bu kadar söyleyeceğim. Sizi bir tehdit olarak bile görmüş olabilir ama sizi, sonradan ne fark ediliyor burada? Sizin onun için bir hediye olduğunuzu, hatta sizi ziyaret etmek, görmek, inanılmaz bir görme isteği var arkadaşlar. Yani durumunuz her ne olursa olsun. Hani ister onu affedin, ister affetmeyin ya da ister onu düşünün, ister düşünmeyin ama sizi merak ediyor. Hani tipinizi, şeklinizi, ne oldunuz, nasılsınız, iyi misiniz? Hani bir görmek istediği durumdan bahsediyor burada. Yani aniden belki de beklemediğiniz bir şekilde sizin karşınıza
çıkabilir ya da uzaktan gizli sizi izleyebilir ya da sosyal medya üzerinden, işte, sizin fotoğraflarınızı görmeye çalışabilir. İşte, ya da sosyal medyadan fake'lerle size sızıp oradan ne yaptığınızı anlamaya çalışabilir. O yüzden dikkatli olun, anlamasına izin vermeyin dermişim. Yo, fotoğraflarınızı değiştirin arkadaşlar. En güzel fotoğrafları profillere koyun. Nereden görebiliyorsa zaten fake'ten geliyor, yani engel mengel fark etmiyor. Onun için, en güzel fotoğraflar gelsin çünkü ziyaret ediliyorsunuz, bilginiz olsun yani. Evet. Biz sonra, şeye geçelim şimdi. Şu an bakalım, hani, ne güç kazanıyor, ne oluyor, onun hayatında sizinle ilgili ne şurası arkadaşlar, tamam mı? Güç kazanmakta olan, hani, yükselen, kuvvetlenen, güçlenen taraf neymiş? Ne verdi? Joker'le, kupa dörtlüsünü verdi. Yani güzel bir şey ama ne diyor burada, arkadaşlar? Şimdi bir, ev değişikliğinden de bahsediyor da bu kendi ev değişikliği mi yoksa sizin ev değişikliğiniz mi ya da bir yerlere gitmekten seyahat olabilir. Ondan sonra pardon. Sizinle ilgili, birtakım fırsatları kaçırmış olabileceğini de düşünüyor olabilir yalnız. Onu da söyleyeyim. Ondan sonra, ve şey yapıyor arkadaşlar, yani sizin artık, hani, ona karşı çok, eee hani, temkinli yaklaşacağınızı da düşünüyor. Yani, dikkatli olacağınızı, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yani, evet, o size karşı çok pozitif, ondan sonra sizinle yepyeni bir başlangıç isteği içerisinde, hatta, böyle, çok net bir şekilde gelmek istiyor size ama ne diyor burada? Hani, sizinle birlikte çok neşeli, çok eğlenceli vakitler geçirdiğini de söylüyor. Çünkü aslında her ne kadar diyor zıt gibi görünsek de siz aslında şey olarak hep, hani, biz hani, size şunu da söylemiş olabilir, hani, zıtız. Hani, hiçbir şekilde bir şeyler örtüşmüyor, uymuyor. Hâlbuki var ya, o kadar kafa dengi olarak görüyor ki sizi şu an. Yani ya da, işte, hayattan birlikte tad alabileceğiniz, kişi olarak görüyor. Çok güzel görüyor yani. Ama zamanında, işte, diyorum ya, zamanında burada bir şey var, yani bir uyumsuzluk ya da, işte, kendisini daha şey görmek. Hâlbuki değil, işte, değil. Burada ne var biliyor musunuz? Eee, Sizi şey olarak da görmüş olabilir ya bazılarını ya tabii hepiniz için değil ama burada bazılarınızda, hani, yaşınızı mı büyük gördü, ne gördü? Yani bu da olabilir. Çünkü öyle bir durum da anlatıyor burada. Demek bazılarınızda bu da var. Yani bazılarınızda yaşla ilgili bir durumdan bahsediyor. Eee, Bunu konu etmiş olabilir. Etsin bakalım ama şimdi edemiyor. Evet. Yani arkadaşlar şu an çok size karşı pozitif. Ama sizin de ona o kadar pozitif ne ya? Pozitif olduğunuzu düşünmüyor. Yani korkuları var. Sizin daha negatif yaklaşacağınızdan korkuyor. Ondan sonra burada bir şeyden de bahsediyor. Diyorum ya, bir ev değişikliği olabilir ya da siz mi yaptınız, o mu yaptı ya da yapmak istiyor. Ondan sonra bunun yanı sıra, ya da, işte, seyahat olabilir, bir yerlere gitmek de olabilir. Onu da anlatmaya çalışıyor olabilir bize burada. Bunun yanı sıra ya, korkuları var. Onu anlamaya çalışıyorum. Yani, size karşı evet, korkuları var. Evet. Yani, şeyi var, çekindiği durumlar var. Yani, karamsar olduğu durumlar yok mu? Var arkadaşlar. Sizin artık ona, hani, o sevginizin, kalmadığını da düşünüyor. Neden öyle düşünüyor merak ettim. Yani, şimdi ben buraya kart alacağım. Ya, kart almayacaktım başta ama çünkü burada sizin o sürekli ne diyor biliyor musunuz? Onun bana diyor ilgisi bitti, işte, sevgisi bitti, belki benden iğreniyor bile, hani, o negatif düşünüyor benim için, yani, artık beni anlamsız görüyor dediği durumlar var. Neden öyle düşünüyor? Bir kart alayım mı ona ya? Neden öyle düşünüyor bu? Çok şey düşünüyor. Kendisi sizinle ilgili iyi düşünüyor da sizin onunla ilgili hiç iyi düşündüğünüzü bil söylemiyor. Ay durun. Ona bakacağım bir. Alacağım şuraya bir merak ettim ben. Ay 2 tane geldi.
Aşk ejderhaları geri püskürten zümrüdün nuru gibidir. Yakut Rabbinizin sadakasıdır. Ruh yaşam ve birliğe arzu duyar. Özü sonsuz ruhtur dedi. Ay, deviriyordum her şeyi. Şöyle koyalım. Yani enteresan bir şekilde, neden öyle dediğim gibi merak ettim vallahi, o da o yüzden. Şimdi burada arkadaşlar, ruhsal bir bağlantı, yine diyorum ya, ruhsal bağlantı olabilir bu kişiyle aranızda. İşte kadersellik mi dersiniz, ruhsal bağlantı mı dersiniz? Çünkü geçmişten gelen bir bağdan bahsediyor. Bu kalu beladan gelen bir bağ da olabilir aranızda. Ve hani kopamadığınız bir bağ. Anlatabiliyor muyum? Yani bir türlü kopamadığınız, işte sizin de onu unutamadığınız, onun da sizi unutamadığı, aslında evet bir şekilde diyor, ben hayatımı hani idame ettiriyormuş gibi görünsem de diyor, hani bir yaşam sürüyor gibi görünsem de, yani aklımda o diyor, yani ben onu neden aklımdan çıkaramıyorum dediği durumlar söz konusu. Yani sürekli, yani sizinle birlikte, yani yaşantısında aslında varsınız onun. Yani o her attığı adımda, ne bileyim, yani hiç olmadık bir anda onun aklına düşmenizi anlatıyor. Bakar mısınız? Kupaların altılısı, dinarların altılısı. İki tane altı altı. Oraya da 7'yi çektim ve açılımda da hep altılar, 6, 7. Yine toplamlarına bakıyorum, yine 6, 7, biliyorsunuz o rakamlarda. Yine bize yani ruhsal bağlantıyı işaret ediyor burada. Ruhsal bağlantı. Evet, var arkadaşlar. Ne yapacağız? Evet. Ay, zor da olur yani ruhsal bağlantının olması, hani ne diyeyim? İyi mi desek, kötü mü desek? Evet, hak ettiğinizi almamışsınız. Size yani hak ettiğiniz ne sevgiyi vermiş, ne değeri vermiş. O nedenle korkuyormuş. Evet, neden öyle düşünüyorsun dedim de, hak ettiği değeri vermediğini diyor. Vermediğini söylüyor. Hatta bakın şu kartta ne der? Yakut Rabbinizin sadakasıdır. Yani hani sevgi de, yani sana sevgi gösteren birine senin de sevgi göstermen, bu da değil mi? Yani ama yapmamış işte. Bunları da yapmamış. Bencillik yapmış. Ondan sonra sizi bir takım kayıplara uğratmış olabilir. Ondan sonra yani düşünmeden diyor, hani kelimelerinde de düşünmeden size söylediği, belki de sizi incittiği kelimelerden bahsediyor. Ama işte alma verme dengesi bozulmuş arkadaşlar bu ilişkide. O yüzden. O da bunun farkında derken, o alma verme dengesi olarak görmüyor olabilir ama size yaptıklarının farkında. Anlatabildim mi? Yani ne yaptığını biliyor. O da diyor ki, ona hak ettiği değeri hiçbir şekilde vermedim diyor ve sürekli zaten sizin önünüze şey yapmış, hani böyle hep bir onu kaybetme korkusu yaşatmış olabilir. Yani hep bir şey var burada. Yani sizin tarafınızdan, hani nasıl anlatayım bunu? Hani o hep haklı, kendini bir şekilde sizi ikna eden taraf, kendini haklı gören taraf. Ama öbür tarafta da bir mücadele eden taraf var. Ama bu tarafta aslında haksız. Haksız olduğunu bile bile haklıymış gibi sizi de o şekilde manipüle ediyor. Maalesef. Yani sıkıntılı ya. Hep kafanızı karıştırmış sizin. Yani ve yolunuzu şaşırtmış. Yani hangi yoldan gideceğinizi bile bilememişsiniz ki. Yani sürekli bir kısıtlama. Yani ya burada sevgi şeyi yok. Yani kana kana o sevgiyi vermemiş bu kişi size. Bakın burada mesela hep neyi veriyor? Şimdi çok özür dilerim. Ee, hani sizden bir haber almak istiyor ya. Hani sizi görmek istiyor. Oradan buradan böyle sızmaya çalışıyor sizi görmek için. Değil mi? Ama ne diyor zamanında? Zamanında da sizin kıymetinizi bilmemiş. Burada ne var biliyor musunuz? Eee, iletişimle ilgili aranızdaki büyük bir problemden bahsetti aldığım kartlarda. Yani burada iletişimle ilgili büyük bir problem var, sizin aranızda varmış. Hala da devam ediyor yani sonuçta. Ama iletişimle ilgili bir problem hani hep var. Hani en iyi zamanlarınızda bile varmış ki arkadaşlar.
Ya da, işte, ekseniz bu kişi hayatınızdayken de varmış. Devam ediyorsa ilişkiniz, yani, bu kişiyle aranızda evet, iletişimle ilgili problem, yani, sizin onu şöyle anlatayım bunu. Siz onu ararsınız, o isterse açar o telefonu, yani, siz ona istediğiniz, zaman ulaşamazsınız arkadaşlar ama o size ne zaman istese o zaman ulaşabilirmiş. Ya da, işte, ilişkiniz şu an devam ediyorsa bu şekilde. O istediği zaman size ulaşıyor. Siz istediğiniz zaman o isterse ulaşabiliyorsunuz, ya. Ama bu sizin psikolojinizi bozmuş, biliyor musunuz? Sizi derinden etkilemiş bu iletişimle ilgili sorun. Yani size, o, hani, kendinize olan o, değerinizi kaybettirmiş ve bu sefer ne oluyor burada? Kıskançlık enerjisi çalışıyor. Ama nasıl kıskançlık enerjisi ya, boşu boşuna, yani, arkadaşlar, boşu boşuna, hani, kendi kendini yıpratan bir taraf olmuş olabilirsiniz. Bakın, onun kendi söyledi, korkularında verdi bunu. Çünkü yaptıklarını anlatıyor burada. Yok, yani, yok, yok. Öyle, öyle yani. Yani, ne diyeyim, sıkıntılı. Peki, hadi şeye geçelim. 5'e geçelim şimdi. Beşinci kartımız neydi? Şu an, hani, gücünü yitirmekte olan durum neymiş bakalım. Sizinle ilgili ne gücünü yitiriyor, ne etkisini kaybediyor, ona bakacağız, tamam mı? Eee, Ne vermiş? Heh, arkası dönük bir tılsım, şövalyesi, ve ay, sinek, söyleyemedim, valesi mi? Ondan joker diyesim geliyor hep de o yüzden. Evet. Şimdi burada neyi anlatıyor biliyor musunuz? Eee, Oyuncu birisini anlatıyor arkadaşlar. Oyuncu, hani, hep diyoruz ya maske takmış, oyuncu, hani, sahtekâr. İşte bu durumun aslında size karşı bitişini anlatıyor. Yani, hani, maskenin artık yüzünden çıkarmaktan bahsediyor ama burada söylediği şey sizin de, ondan güya, hani, bir şeyler gizlemiş olabilirsiniz. Tabii bu hepiniz için geçerli olmayacak. Sonuçta kolektif bir açılım ama, ne veriyor biliyor musunuz? Ben şimdi her datayı söyleyeceğim ki, eee en azından bilin. Sizin de bu kişiden gizlediğiniz bir şeyler olmuş olabilir. Onu söylüyor ama kendi taktığı o kocaman maskeyle sizin gizlediğiniz o küçücük şeyi aynı tutuyor. Ona anlam veremedim. Anlatabiliyor muyum? Yani, hani, o da o her şeyi gizliyor ya, siz de bir şey gizlemişsiniz ama aynıymış gibi, aynı kefeye koyuyor maalesef ki ve sizin çok iyi kalpli olduğunuzu söylüyor ama kendisi şey, hani, saçlarınızla ilgili, ne yaptınız? Saçlar diyor, saçlarınızı merak ediyor olabilir. Evet, saç renginizi değiştirmiş olabilirsiniz. Ne bileyim, yani, saçınızla ilgili bir değişiklik yapmış olabilirsiniz ama bu kişi sizin ya da sizin saçlarınızı mı seviyordu? Ne yapıyordu? Saçlarınızı söylüyor. Ama burada, şeyi kaybeden, hani, eksilen durum, gücünü yitiren durum çünkü incelenayı anlatıyor ya orası. Yani gücü giden durum neymiş? O maskeler, birtakım, işte, gerçeklerin ortaya çıkması ve bu çıkan gerçeklerin artık, hani, önemini yitirmesi, önemsizleşmesi, değerini kaybetmesi. Yani onun için de artık çok bir önemi yok arkadaşlar. Evet. Yani, böyle. Peki, o zaman bakalım. Eee, hadi devam edelim. Devam edelim o zaman. Karanlıkta olan şeye bakalım şimdi. Mevcut bilgi şimdi buraya bakıyoruz, hani. Bu karanlıkta, hani, Azize'nin sırrında, açılımı yapıyoruz ya arkadaşlar. Azize'nin yanında nasıl, hani, şurada bir kolon var, orada bir kolon var. Biri siyah, biri beyaz, biri karanlık tarafı, biri aydınlık tarafı anlatıyor ya. Şimdi biz önce karanlıkta olanı, tamam mı? Şimdi karanlıkta olduğu zaman ne olur? Yani bir bilgi var ama algılayamadığı, hani, endişe edilen, beklenen bir durumu, ifade ediyor ama, yani, hissedebildiğim, yani, göremiyor olabilir, hissedemiyor olabilir. Şimdi merak ediyor ya o, hani, göremiyor ama bir şeyleri hissedebiliyor da ama karanlıkta göremiyor bir türlü. Anlatabildim mi?
Onları şimdi, bakacağız. Önce bir ortada olmayan, hani, bu gizli, merak edilen sizinle ilgili durum neymiş? Dediğimizde işiniz olabilir, para durumunuz olabilir, başarınız olabilir, karşı cins olabilir arkadaşlar, karşı cins. Yani sizin karşı cinsten yani birisiyle ilişkiniz mi var ya da işte varsa bir problem mi var ya da o var da işte o kişiyle problem mi var? Ondan sonra ama iş yerinizle ilgili bir değişiklik mi yaptınız ya da işte terfi mi ettiniz, ne yaptınız, başarı mı elde ettiniz? Bunları deli gibi merak ediyor arkadaşlar. Ama, şeyi de merak ediyor. Hani, karşı cinsle bir ilişki var mı? Varsa problemli mi? Nasıl? Bunları merak ediyor. Hımm. Evet, çünkü sizin bir aşk insanı olduğunuzu düşünüyor. Evet. Ama ne diyor? Evet, yani, bir ilişki, söz konusu olduğunda diyor, çok fazla, hani, sizin, bağlanabileceğinizi düşünüyor bu kişi ya da, işte, çok fazla, nasıl diyeyim ona, bu kişiye odaklanabilirsiniz. Bunları merak ediyor. Acaba yani ya da burada şu da var, hani, ona karşı, onunla, işte, yaşadığınız şeylerin aynısını onunla da mı yaşıyorsun? Yani bir başkasıyla da aynısını mı yaşıyorsun gibi ya da, işte, hayatınızda birisi varsa o ki onunla da aynı şeyi mi yaşıyor? Ne yapıyor? Merak ediyor. Etsin. Etsin arkadaşlar ama merak ettiği konuya bak ya. Ama fake'lere dikkat edin bu sıralar, bilginiz olsun bak benden söylemesi. Yani. Şimdi peki, hadi bakalım o zaman şeye geçelim mi? Yedinci karta. Ortada olan duruma bakalım mı neymiş? Ortada olan durum nelermiş? Evet. Açıkça görülebilen ya da tahmin ettiği, sizinle ilgili açıkça gördüğü ya da tahmin ettiği durum nedir diyoruz şimdi. Diyor ki, açıkça görüyorum zaten sosyal medyadan, fake'ten bakıyor size arkadaşlar. Bakın yine söylüyorum, dikkatli olun. Bir şekilde geliyor, hani, oradan buradan bir şekilde sizi görmeye çalışıyor bu kişi. Yani görebildiği kısımları söylüyor zaten. Ondan sonra, diyor ki bazı şeylerde, hani, ona nispet olarak ne yaptınız ki siz? Bir şeyleri nispet olarak yapmış olabileceğinizden bahsediyor çünkü. Yani nispet olarak ya da onun, hani, çıldırması için mi, bir şeyleri, ya da onun görmesi için mi? Bunları da düşünüyor. Bir şeyler yapmışsınız ya da yapıyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Evet. Yani, haberler de gidiyor ona ya da görüyor bir şekilde arkadaşlar. Yani, yaptığınız şeylere dikkat edin. Her şeyi kendinde biliyor çünkü. Ne yaparsanız yapın ona yapıyorsunuz gibi düşünüyor. Evet ama bakıyor yani, bakmıyor değil. Ve görünen, de nasıl verdi sizi? Diyor ki burada Eee, arkadaşlar, birisi sizinle ilgili ortak arkadaşınız varsa, tamam mı? Ortak arkadaşı olanlarda bir kere ortak arkadaş laf götürüyor karşı tarafa. Onu da söyleyeyim size. Hatta biraz da bu kişiyi sizinkini kıskanıyor da olabilir, bu laf taşıyan kişi. Onun için kimselere güvenmeyin yani. Burada diyor ki, "Ay, çok kendisini şanssız hissediyor." Arkadaşlar. Bir de sizin aile hayatınızı çok merak ediyormuş. Onunla ilgili durumları merak ediyor. Bir de mirasla ilgili bir durum olabilir sizinle ilgili. Onu da merak ediyor yalnız. Bir miras konusu ya da parayla ilgili konular ya. Neyse, görülebilen tarafta sizin, yani, çok, hani, hani, geleneksel mi yaşıyorsunuz ya da, işte, ailenizle ya da, işte, böyle, hani, yaşam tarzınızı devam ettirdiğinizi düşünüyor. Yani, o geleneksel yaşam tarzınıza devam ettiğinizi düşünüyor. Gayet rahat görüyor sizi, gayet iyi görüyor ama bir şeyleri de arkadaşlar ona karşı çok öfkeli olabileceğinizi söylüyor. Yani, ona karşı, enerjinizin artık eksildiğini,
Ve kasıtlı bir takım hareketlerde bulunduğunuzu, özellikle bir takım paylaşımlar yapıyor olabilirsiniz. Ya da işte profil resimleri, bilmem neler, yani onun görebileceği, ulaşabileceği yerlerde kasıtlı bir takım durumlardan bahsediyor. Ondan sonra ama sizin gözünüzde de gözünde diyor beni bitirmiştir o diyor. Öyle diyeyim, yani net bir şekilde sizin gözünüzden artık düştüğünü düşünüyor. Evet, ona haber kim götürüyorsa da sizinle ilgili hakikaten etkileniyor yani. Şey, ya da işte sizin birisi götürmese bile bu haberi kendisi alıyorsa da yine kötü olduğundan bahsediyor. Yani bu durumu görmek ona iyi gelmiyor aslında ama yine de kendini engelleyemiyor. Yani hem merak ediyor hem üzülüyor ama yine de görmek istiyor. Anlatabildim mi? Yani bile bile lades mi denir buna, ne denir? Yani. Peki başka? Gelelim 8'e, değil mi? Yani yeni ay. Yolculuk nereye? Ne oluyor? Ne yapıyor? Ne gelecek? Ne gidecek? Enerji ne olacak? Ona bakalım. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar orada da diyor ki, şimdi bu kişinin eğer bir ilişkisi varsa arkadaşlar, o ilişkide bir ayrılıktan bahsediyor. Ondan sonra ya da işte işinde de sorunlar olabilir ama problem var. Yani ilişkilerde problem yaşadığı bir dönemden bahsediyor. Bu ailesiyle ilişkili olabilir. İşte ne bileyim, bir partner varsa onunla da ilgili olabilir ama artık hani bir aydınlanma yolunda ilerlemiş bu kişi. Ama ayrılık var buna. Bir bitiş, bir sonlanma yaşıyor arkadaşlar. İçinde de gizlediği bir aşktan bahsediyor. Duygularına, size karşı olan aşkını zaten içinde yaşıyormuş. Sizi gizli olarak veriyor yalnız, çok enteresan bir şekilde. Gizlediği bir aşk. Hani duygularını gizlemiş, aşkını gizliyor. Zaten zamanında da hani açık açık oynamamış ki sizinle. Yani hep gizli saklı. Ondan sonra burada bize söylediği, yani şu an hayatında bir bitişten, bir sonlanmadan bahsediyor. O nedenle de kendine odaklandığını, hep başarısız, ya ilişkilerinin hep başarısız olduğunu söylüyor. Ondan sonra size olan hani o duyguların o zirvelere, doruk noktasına çıktığını söylüyor arkadaşlar. Birazcık da tabii ki sessiz kalmış, saklamış. Yani sizden sır olarak da yani ne var biliyor musunuz? Aslında deli gibi de sizinle ilgileniyor. Aslında duygular deli gibi yükselişte sizde. Ama hep bir gizlilik, hep bir gizlilik, hep bir saklama. Evet, beğeniyor, takdir ediyor. Ondan sonra sizi ama gizliyor arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi 9. kartı düşürelim mi? 9. kartı. Yani gizli bilgiyi versin bize. Büyük arkana gelirse biliyorsunuz ki şey olacak. Yani açıklamış olacak. Ama vermezse de artık yapacak bir şey yok. Paylaşacak ya da paylaşmayacak. Bakalım hala gizliliğini kendi içinde mi yaşıyor yoksa paylaşacak mı? Bir bakalım. Ay inanmıyorum. Elimden uçtu ama gördünüz. Kader çarkı. Ya gördünüz mü? Gördünüz mü? Kader çarkı. Evet, artık açıklıyor arkadaşlar. Ay dur, bir tane daha şundan alayım yanına. Merak ettik. Açıklıyor. Evet dedi. Evet dedi yani. Ay hep 6 ya. Bu ne, 6 açılımı olsun bunun adı. Evet. Yanına da maç altılısı geldi. Maç altılısı nedir biliyor musunuz? Maç altılısı gelişmelerden bahseder ve bir takım değişikliklerden, ama hani çok böyle büyük değişiklik değil, demeyelim de orta değişikliklerden bahseder arkadaşlar ve bir takım gelişmelere işaret eder maça altılısı bizde. Yanına da kader çarkını attı. Büyük arkanayı verdi arkadaşlar. Evet, yani büyük arkanaya verdiğine göre sırrını bize açıkladı ve bu anlattıklarımın hepsi, işte gizli bilgileri aldık kişiden. Ondan sonra bizimle sırrını paylaştı.
ve diyor ki kaçınılmaz bir değişimden bahsetti. Önemli bir karar vermek üzereymiş arkadaşlar. Artık hani o döngüyü tamamladığından bahsetti. Hani nasıl bir döngü? Hani önce bir hazırlık olur. Hani sonra daha bir gelişir ve arkasından da işte o sonuç döngüsü, artık o sonuç döngüsüne girdiğini anlatıyor arkadaşlar. Ve artık önemli bir karar vermek üzere olduğunu söylüyor ve birtakım tabii bazı şeyleri de artık kabule geçmiş ama kadersellik var ya burada. O da bunun farkında. Bakın yine büyük arkana verir mi diyoruz ve orada bize neyi atıyor? Yani kader çarkını atıyor. Yine bir, kadersellik söz konusu bu ilişkide ya da, işte, bu kişiyle aranızda yaşanılan durum her neyse bu durumun zaten kadersel olduğunu söylüyor arkadaşlar. Evet, evet. Aldık, kabul ettik biz de o zaman, değil mi? Ve öyle de oldu diyoruz. Hadi bakalım. Evet, açıkladı. Şunları bir toplayalım. Aslında çok güzel şeyler söyledi. Değil mi? Size bir iki bir şey söyle. Karşılıklı bir konuşun bakayım. Durun. Onu alacaktım, vazgeçtim. Şimdi birkaç tane kart alacağız arkadaşlar. Karşılıklı birbirinize neler söylemek istersiniz bu açılımın sonucuna göre. Şimdi siz önce söyleyin bakalım ne söyleyeceksiniz. Sizden gelsin. Siz ne dediniz? Şöyle koyalım. İradenle, bunlar sizden. Bırakamam. Şifa. Şifa geliyor ya. Hadi ondan gelsin. Yanlış seçim. Özlüyor ruhum. Ay çok güzel, verdi ondan. Arkadaşlar şu ikisi de gelmek istedi. Hayranım sana dedi. Durun şimdi önce sizinkileri okuyacağım, sonra onunkileri okuyacağım. Bir dakika şunları bir elimden bırakayım. Ay çok güzel. Şimdi bu sizin söyledikleriniz. Siz de görebilin diye bu şekilde koyuyorum. Bir dakika. Neyse. Şimdi siz diyorsunuz ki ben hiçbir şeyi zorlamadım. Böyle düşünüyorsan bundan vazgeçmeni isterim. Sonra siz diyorsunuz ki herkes bana gitmene izin vermem gerektiğini söylüyor ama yapamam. Ay kıyamam. Kart çok hani insanı etkilemiyor. Beni etkiledi şu an okuyunca. Herkes bana gitmene izin vermem gerektiğini söylüyor ama yapamam diyorsunuz. Sonra ne diyorsunuz bakayım? Yapamam ve ne istiyorsunuz? Şifa istiyorsunuz. Seninle aramızda iyileştirici bir sevgi var. Bana ara ara kendimi iyi hissettiriyorsun. Öğrettiklerinle benliğim şifalanıyor. Bu kartlarda da yani bu kadar kart yapıyorsunuz. Şu noktalama işaretlerine dikkat etseler. Hani insan değil mi? Okurken bir afallıyorsun. Hiç yok yani. Ne imla ne şey. Hiçbir şey yok. Ve 22 merkeze oturdu. Yalnız onun da merkezi 21, 22 peş peşe gelmiş. Yani bu kadar olur. Evet, bu sizin söyledikleriniz. Siz hani ondan gidemediğinizi ve bunun sonucunda da şifa istediğinizi ve ona şu da çok imalı aslında, ben seni hiçbir şeye zorlamadım ki diyorsunuz. Yani böyle düşünüyorsan bundan vazgeçmeniz. Yani ben seni hiçbir şeye zorlamadım. Yani benim için onu yap, bunu yap, şunu yap demedim ya da beni sevgi için de zorlamamışsınız. Hiçbir şeyde zorlamamışsınız ki.
Ama işte ondan da gidemediğinizi söylüyorsunuz. Etrafınızdaki insanların hani size artık hani belki onu bırak mı diyorlar, unut mu diyorlar ama siz ne diyorsunuz? Şifa. Ben onunla aramda diyorsunuz. Hani iyileştirici bir sevgi var. Bana ara ara kendimi iyi hissettiriyor diye şifa enerjisi inşallah sizinle olsun. O ne diyor bakalım? Ne dedi? Yanlış seçim dedi. Ne yapmış? Sen yanımda değilken hayatı nasıl yaşayabilirim bilmiyorum ama yanlış seçimler yaptım biliyorum diyor. Bakın. Yanlış seçimler yaptım biliyorum. Yanlış seçim dedi. Yani yaptığı hataların farkında, yaptığı yanlış seçim yapmış. İtiraf ediyor işte arkadaşlar. Sonra birlikte olmanın ne kadar zor olduğu umrumda değil. Hiçbir şey ayrı olmaktan asla zor değil. Seni özlüyorum. Özlüyor ruhum dedi arkadaşlar. Ay çok güzel şeyler söylüyor. Arada kalmak dedi. Şöyle yapayım. En çılgın rüyalarımı gerçekleştirmek ve en büyük korkularımla yüzleşmek arasında kaldım. Seçim yapmakta zorlanıyorum. Demek ki şeyde bu. Bir seçim yapma şeyinde arkadaşlar. Yani. Ama sizin taraf ağır basacak. Emin olun bundan. Bakın. Burada ne diyor? Hayranım sana. Seninle tanıştığımdan beri başka hiç kimseyi düşünmeye değmez. Enerjinle beni kendine hayran bıraktın diyor. Ya aldık, kabul ettik ama neyle başladı? Yanlış seçimle başladı. Yaptığı yanlışı söylüyor bakın. Ve sizi özlediğinden bahsediyor. Özlüyor ruhum. Evet, biz de ne diyoruz? Aldık, kabul ettik ve öyle de oldu diyoruz ve bu geceki açılımı burada bitiriyoruz arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hepinizin en yüksek hayrına olur. O zaman şimdi veda vakti. Kendinize çok iyi bakın. Belki vakit bulursam bir de Instagram yaparım. Instagram'da da buluşuruz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.